Her sabah uyanıp pencereden dışarı baktığımızda, çoğumuzun karşılaştığı o manzara, masmavi bir gökyüzü. O kadar alışkınız ki, durup sormayı unuturuz. Gökyüzü neden mavidir? Bu basit soru, aslında ışığın, havanın ve bizim bu dünyayı nasıl algıladığımızın muhteşem bir hikayesini anlatıyor. Bu sadece bir renk değil, bu fiziğin, kimyanın ve hatta biyolojinin kesişim noktası. Hazırsanız, her gün gördüğümüz bu mucizenin ardındaki bilime doğru bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculukta, güneş ışığının atmosferdeki dansını, gün batımının neden kızıl olduğunu ve gözlerimizin bu renk şölenini nasıl yarattığını keşfedeceğiz. Peki, her şey nerede başlıyor? Elbette ki güneşte. Güneşten gezegenimize ulaşan ışık, aslında tek bir renk gibi görünse de, içinde bir renk cümbüşü barındırır. Buna beyaz ışık diyoruz. Eğer bir prizma alır ve güneş ışığını içinden geçirirseniz, büyülü bir şey olur. Işık, gökkuşağının tüm renklerine ayrılır. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Bu renklerin her biri farklı bir enerji seviyesine, yani farklı bir dalga boyuna sahiptir. Bunu bir okyanus dalgası gibi düşünebilirsiniz. Kırmızı ve turuncu gibi renkler, uzun ve tembel dalgalar gibidir. Daha yavaş salınırlar ve uzun mesafeler kat edebilirler. Mavi ve mor gibi renkler ise tam tersi, kısa, enerjik ve sıkışık dalgalar gibidir. İşte bu dalga boyu farkı, gökyüzünün neden mavi olduğunun ilk anahtarıdır. Güneşten gelen beyaz ışık demeti, bu farklı dalga boylarındaki renklerin bir karışımıdır. Bu ışık, uzayın boşluğunda milyonlarca kilometre yol kat ettikten sonra dünyanın atmosferine ulaşır ve asıl sihir de burada başlar. Unutmayın, kırmızı uzun dalga, mavi kısa dalga. Bu bilgi birazdan her şeyi açıklayacak. Güneş ışığı atmosferimize girdiğinde boş bir alana gelmez. Atmosfer, gözle göremediğimiz milyarlarca minik gaz molekülüyle doludur. Azot, oksijen ve diğer gazlar, ışık ışınları bu moleküllere çarptığında, bir bilardo topunun başka bir topa çarpması gibi bir etki olur, ışık saçılır. Yani orijinal yönünden saparak farklı yönlere dağılır. İşte burada 19. yüzyıl fizikçisi Lord Rayleigh'in keşfettiği o muhteşem prensip devreye giriyor. Rayleigh saçılması. Bu prensibe göre ışığın dalga boyu ne kadar kısaysa atmosferdeki küçük parçacıklar tarafından o kadar güçlü bir şekilde saçılır. Hatırlıyor musunuz? Mavi ve mor ışığın dalga boyları çok kısaydı. Bu yüzden güneş ışığı atmosferimize girdiğinde mavi ışık, kırmızı veya turuncu ışığa göre çok daha fazla ve her yöne dağılır. Siz gökyüzüne baktığınızda aslında güneşe değil, atmosferin kendisine bakıyorsunuz. Ve o anda gözünüze ulaşan ışık, her yönden saçılmış olan o yoğun mavi ışıktır. Bu yüzden gökyüzü sanki dev bir mavi kubbe gibi görünür. Peki, mor ışığın dalga boyu maviden bile daha kısayken neden gökyüzünü mor görmüyoruz? Bunun birkaç sebebi var. Birincisi, güneş daha az mor ışık yayar. İkincisi ve daha önemlisi, insan gözü mavi renge, mor renge göre çok daha duyarlıdır. Bu yüzden beynimiz bu renk karışımını baskın olarak mavi şeklinde yorumlar. Elbette gökyüzü her zaman berrak ve koyu mavi değildir. Bazen soluk mavi, hatta grimsi beyaz bir renk alır. Özellikle puslu veya nemli günlerde bunu sıkça görürüz. Peki bunun sebebi ne? Cevap, atmosferdeki parçacıkların boyutunda gizli. Rayleigh saçılması, ışığın dalga boyundan çok daha küçük olan gaz molekülleri için geçerlidir. Ancak atmosferde sadece gaz molekülleri yoktur. Su damlacıkları, toz, polen veya kirlilik gibi daha büyük parçacıklar da bulunur. Bu büyük parçacıklar devreye girdiğinde, Mie saçılması adını verdiğimiz farklı bir tür saçılma meydana gelir. Mie saçılması, Rayleigh saçılmasının aksine renge karşı seçici değildir. Yani bu büyük parçacıklar, mavi, yeşil, kırmızı fark etmeksizin tüm renkleri hemen hemen eşit şekilde saçarlar. Tüm renkler eşit oranda saçıldığında ne olur? Tıpkı bir prizmanın renkleri birleştirmesi gibi, bu da beyaz ışık oluşturur. İşte bu yüzden bulutlar beyaz görünür. Çünkü çok sayıda su damlacığı veya buz kristalinden oluşurlar
ve bunlar tüm renkleri eşit olarak saçarlar. Puslu bir günde gökyüzünün soluk görünmesinin sebebi de havadaki bu büyük parçacıkların mavi ışığın baskınlığını azaltmasıdır. Gelelim günün en şiirsel anlarından birine, gün batımına. Güneş batarken gökyüzünün neden alev alev kırmızılara ve turunculara büründüğünü hiç düşündünüz mü? Cevap yine atmosferin kendisinde. Gün boyunca güneş tepemizdeyken ışınları atmosfere daha dik bir açıyla girer ve daha kısa bir mesafe kat eder. Bu kısa mesafede mavi ışık saçılır ve gökyüzü mavi görünür. Ancak güneş ufka yaklaştığında ışınları atmosfere çok daha yatay bir açıyla girer. Bu, ışığın gözümüze ulaşmadan önce atmosferde çok daha uzun bir yol kat etmesi gerektiği anlamına gelir. Bu uzun yolculuk sırasında kısa dalga boylu mavi ve mor ışık o kadar çok saçılır ki neredeyse tamamen dağılıp gözümüze ulaşamaz hale gelir. Peki geriye ne kalır? Saçılmaya karşı daha dirençli olan uzun dalga boylu kırmızılar, turuncular ve sarılar. İşte bu renkler atmosferi geçip doğrudan gözümüze ulaşır ve o muhteşem gün batımı manzaralarını yaratır. Aslında gün batımında gördüğümüz, gün boyunca gökyüzünden kaybolan renklerin ta kendisidir. Peki, tüm bu fiziksel olaylar nasıl oluyor da bizim için bir renk deneyimine dönüşüyor? Gökyüzü fiziksel olarak mavi olabilir ama bizim onu mavi olarak görmemiz, gözümüzün ve beynimizin inanılmaz bir işbirliği sayesinde gerçekleşir. Gözümüzün retina tabakasında koni hücreleri adı verilen özel alıcılar bulunur. Bu koni hücrelerinin 3 ana tipi vardır. Biri kırmızıya, biri yeşile ve diğeri de mavi ışığa duyarlıdır. Gökyüzünden saçılan mavi ışık gözümüze ulaştığında özellikle maviye duyarlı koni hücrelerini uyarır. Bu hücreler beyne elektrik sinyalleri gönderir. Beynimiz ise bu gelen sinyalleri diğer koni hücrelerinden gelen sinyallerle karşılaştırır ve anında yorumlar. İşte bu karmaşık yorumlama sürecinin sonunda bizim mavi olarak adlandırdığımız o canlı ve derin algı ortaya çıkar. Yani renk sadece dış dünyada var olan bir özellik değil, aynı zamanda beynimizin yarattığı zengin bir deneyimdir. Fizik bize ışığı verir, biyoloji ise onu bir renge dönüştürür. Bazen doğa bize alıştığımızın çok dışında gökyüzü manzaraları sunar. Örneğin büyük bir volkanik patlama sonrası atmosfere yayılan sülfat parçacıkları yıllarca havada kalabilir. Bu küçük parçacıklar gün batımlarını normalden çok daha yoğun ve dramatik hale getirerek mor ve pembe tonlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. 1883'teki Krakatoa patlamasından sonra dünyanın dört bir yanındaki insanlar yıllarca olağanüstü güzellikte gün batımları rapor etmiştir. Bir de auroralar var tabii. Kutup ışıkları olarak da bilinen bu renkli danslar, gökyüzünün maviliği ile aynı fiziksel prensibe dayanmaz. Onlar, güneşten gelen yüklü parçacıkların, dünyanın manyetik alanı tarafından kutuplara yönlendirilip atmosferdeki gazlarla etkileşime girmesi sonucu oluşur. Tamamen farklı bir sihir. Gökyüzünün maviliği, sadece bir bilim konusu değil, aynı zamanda binlerce yıldır insanlık kültürünün, sanatının ve mitolojisinin de bir parçası olmuştur. Eski Mısırlılar için gökyüzü, tanrıça Nut'un vücuduydu. Yunan mitolojisinde gök kubbeyi Atlas taşırdı. Şairler, maviyi umutla, sonsuzlukla ve bazen de melankoliyle ilişkilendirdiler. Van Gogh, Yıldızlı Gece tablosunda gökyüzünün çalkantılı mavisini tuvaline döktü. Yunus Emre, gök ekini biçer gibi, başaklar dolu, dizeleriyle gökyüzüne farklı bir anlam yükledi. Mavi, hep ulaşılmaz olanın, uzakların ve hayallerin rengi oldu. Her kültür, o ortak maviye bakıp kendi hikayesini yazdı. Bu muhteşem olayı kendi evinizde de basit bir deneyle gözlemleyebilirsiniz. İhtiyacınız olan şeyler çok basit. Şeffaf bir bardak, su, birkaç damla süt ve bir el feneri. Bardağı suyla doldurun ve içine sadece 1 veya 2 damla süt damlatıp karıştırın. Sütün içindeki küçük yağ parçacıkları, atmosferdeki gaz molekülleri gibi davranacak. Şimdi odayı karartın ve el fenerini bardağın yan tarafından tutun. Bardağın içindeki sıvının hafif mavimsi bir renk aldığını göreceksiniz. Bu, Rayleigh saçılmasıdır. Kısa dalga boylu mavi ışık, süt parçacıklarından saçılıyor. Şimdi feneri tam karşıdan, bardağın arkasından doğrudan gözünüze doğru tutun.
ışığın daha kırmızımsı turuncu bir renk aldığını fark edeceksiniz. Bu da gün batımı etkisi. Mavi ışık yana doğru saçıldığı için size doğrudan ulaşan ışık daha uzun dalga boylu renklerden oluşur. Çocuklarınızla yaparken lütfen bir yetişkinin gözetiminde olduğunuzdan emin olun. Şimdi de bu konuyla ilgili sıkça sorulan bazı sorulara hızlıca cevap verelim. Gece gökyüzü neden siyah? Çünkü güneş, dünyanın o yüzünü aydınlatmıyor. Işık kaynağı olmayınca saçılacak ışık da olmaz. Peki Mars'ın gökyüzü neden kırmızımsı pembe? Çünkü Mars'ın atmosferi çok incedir ve dünyadaki gibi gaz molekülleri yerine bol miktarda kırmızımsı demir oksit tozu içerir. Bu tozlar, ışığı farklı şekilde saçarak gökyüzüne o ünlü kızıl rengini verir. Peki Ay'da gökyüzü ne renk? Ay'ın atmosferi neredeyse hiç olmadığı için ışığı saçacak bir ortam yoktur. Bu yüzden Ay'dan bakıldığında güneş parlasa bile gökyüzü her zaman zifiri karanlıktır. Sonuç olarak her sabah başımızı kaldırdığımızda gördüğümüz o mavi sadece bir renk değildir. O, güneşten gelen fotonların milyarlarca kilometrelik yolculuğunun, atmosferimizdeki moleküllerle dansının ve gözlerimizle beynimizin bu dansı yorumlamasının bir sonucudur. Gökyüzüne bakmak, aslında gezegenimizin bizi nasıl koruduğunu, nefes aldığımız havanın varlığını ve evrendeki yerimizi hatırlamaktır. O mavi, bizi dünyaya, nefesimize ve yaşama bağlayan sonsuz bir bağdır. Bu derin ve renkli yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer öğrendikleriniz hoşunuza gittiyse ve bilimin bu gibi büyüleyici hikayelerini daha fazla keşfetmek isterseniz, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınızı veya düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.